Balık kokoreç. Balık kokoreç mi? Kokoreç benim bildiğim bağırsaktan yapılıyor. Balığın bağırsağı mı var? Şu an cami olmasına rağmen girişteki kapının üzerinde direkt olarak elinde haç olan İsa motifi var. Çocukların kemençe üstüne çıkması, kayması, denize atlaması tehlikeli ve yasaktır. Şuna bakar mısın ya? İnanılmaz, gerçekten çok iyi. Motifler harika. Evet, ne diyoruz o zaman? Yayaların araçlara yol verdiği yerdir Trabzon. Arkadaşlar herkese selamlar. Yepyeni bir günden merhabalar, günaydın. Bugün şimdi kahvaltı yapacağımız Ganite restorana geldik. Burası yine Ganite sahile bağlı imiş. Evet, burası restoran. İleride böyle biraz daha sahil yolu var. Bu şekilde. Şimdi hadi bakalım oturalım, bir şeyler yiyelim. Bu arada buranın da görüntüsü bu şekilde. Aynen, bayağı iyiymiş. Hava da çok iyi. İnanılmaz güzel. Gerçekten. Evet, böyle bir restoranı var. Evet, tabak geldi arkadaşlar. Böyle bir kahvaltı tabağı. Ama bayağı da büyük tabak yani. Böyle bir... Neydi bu? Eritme köy peyniri. Evet, eritme peynir. Böyle bir tabağımız var. Şekilde. Hadi afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Şimdi kahvaltımızı yaptık arkadaşlar. Neydi? Penta'nın geri kalanını geziyoruz şimdi. Burası ana restoranttı. Neydi? Eritme ne yedik biz? Eritme köy peyniri. Eritme köy peyniri. Şimdi şöyle bir şey. Ne kadara yedik? 3 tane çay içtik. Çaylar kahvaltıya dahilmiş zaten. Tabak 150 liraydı. Peyniri 45 lira. İkisine 205 lira para verdik kısaca. 5 lira değil ya. 45 yazıyordu. 45 mi? 150-45 daha yanlış yaparım. 55 olabilir. 55 aynen. 55 işte. 55. Totalde 205 lira verdik. 205 lira bence gayet iyi bir fiyat. Doyduk yani. Evet, 2 kişi kahvaltı tabağı iyiydi, Ama büyüktü. bir sürü şeyde kaldı. Yemediğimiz şeyler vardı. Evet, gayet güzeldi. Lezzetliydi de, beğendim yani. Harbiden iyiydi. Böyle hele ki o köy peynirindeki o tereyağının, zaten o tereyağıyla yapılıyor yani. Normalde o böyle hani lezzeti onda 10, şahaneydi. Evet, şimdi buranın gelmeden bak şu şey hakkında, heykel hakkında bir şey okumuştum. Hemen o heykeli sana gösteriyorum şimdi. Burada bir heykel var. Bir Osmanlı padişahına ait. Macaristan'ın bir şehriyle burası, yani Trabzon şehri kardeş konumunda arkadaşlar. Yanında var zaten. Evet, söylüyor orada. Şimdi oraya gideceğiz, bakacağız, söyleyeceğim ben de. Bu iki şehir kardeş konumunda ve bu heykelden bir tane daha orada var. Orayı da göstereceğiz yakın zamanda. Umuyorum orayı da halledeceğiz yani. Macaristan'a da gider, oradaki heykeli de çekeriz. Güzel bir anı olur. Şimdi şurayı göstereyim. Bak burada Türk-Macar dostluk anlatılıyor. Biliyorsunuz zaten Macarlar Türk olduklarını söylüyorlar zaten. O sebepten dolayı da burada böyle bir anıt var. Şunu okumam lazım. Evet, solunda Macarca anlatıyor. Sağında ise Türkçe var. Yüzyıllara uzanan Türk-Macar dostluğu ortak akrabalık bağlarına dayanmaktadır. Zamanın ilerlemesiyle koparılmaz hale gelen bu dostluk birbirine ait bir yapı şekline dönüşmüştür. Ortak tarihimiz iki ülkenin kaderini büyük ölçüde etkilemiştir. Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu ve öldüğü yerler Trabzon ve bunu tam telaffuz edemedim, Siziget vardır. Bunun yanında 17 ve 19. yüzyıl Macar kahramanlarının kabul edilmesi, Osmanlı kültürel mirasının Macaristan'da sürekli muhafaza edilmesi, 1. Dünya Savaşı'nda omuz omuza mücadele edilmesi ve geçtiğimiz yüzyıldaki sıkı işbirliği şunu söyletiyor ki yaşasın Türk-Macar dostluğu. Evet, çok iyi. Gayet iyi. Bu da böyle güzel bir anıt. O zaman let's go. Burası Dalyan, burası ne? Peşko. Peşko. Battık önce yeni koydular. Merhaba Atlı Karınca. Burada hala düzenlemeler Hayır yapıyorlar canım, zaten. burada bir sürü vardı, kaldırmışlar. Tam düzenleme yapıyorlar herhalde. Daha çok oyuncak vardı burada. Şurası ne? Konser alanı falan mı? Orası falan oturma yerleri. İşte şurada sahne kurdular. Aynen, İşte ondan geliyorlar, sonra. şarkı falan söylüyorlar. Peşko Bakery. Peşko Fırın. Burada biraz daha herhalde aparatif şeyler. Burada da böyle amfiteyatr. Çok iyi ama ya. Baksana. İnanılmaz güzel. Burada bir balık evin büfe diyor. Ne varmış? Balık ekmek, balık kokoreç. Balık kokoreç mi? Kokoreç benim bildiğim bağırsaktan yapılıyor. Balığın bağırsağı mı var? Balık burger, hamsi ekmek. Oha, çok iyi. Balık kokoreç nasıl olabilir oğlum? Hiç hayal edemedim şu an. Bu böyle nereye kadar? Şurada bitiyor herhalde. O daha doğru gidiyor da yani asıl önemli kısım burası. Burası otoparkı zaten. Hepsiyle kadar gideceğiz. Oo, şezlonglar var burada. Çok iyi. Rahatlığını test edelim. Yani biraz tahta ama genel anlamda rahat. Tam uyunmalık.
Yani burada denize gir gel. Sonra burada ser al bunu abi Öyle bir böyle. şey yok. Ya da Uzan. Niye ya? şu zabıta güvenlik geziyor. İzin vermez ama. Denize gir. Bu niye var o zaman? Normal insanlar banka oturacağına buna oturuyorlar işte. Şezlong ama bu. Tam şezlong tarzı bank. Ya burada ya şey yapılmıyor yani. Denize girip burada oturulmuyor. Hayır ama kötü değil bunlar. Ciddi olamazsın ya. Böyle oturmak yani. Bunda başka bir şey var bence. Emin misin? Ben kimsenin güvensiz denize girdiğini görmedim. Yani bunlar neden olsun ki? İnsanlar şöyle gelsin, rahatsız kafasını olsun diye olamaz mı? İlla havlu serip şöyle uzanmak gerekiyor. Hayır. Bak senin yüzünden linçleyecekler beni. Diyecekler ki kadına bağırıyor ondan sonra. Allah Bana Allah. hiçbir şey yapamaz. Neyse ben bunları şimdi Tolga ile konuşup kurguda senin bana bağırıyormuş şeklinde yansıtayım da sen gör. Evet, erkeğe şiddet var. Erkeğe şiddet var burada ya. Evet şakası bir yana gerçekten güzel bir yer ama. Güzelmiş yani bu. Burada zaten bir parkur burası. Burayı böyle yapmışlar. Burada bir konser alanı bak tam ortasında. Burada da oturma yerleri var. Yine deniz manzaralı olmazsa olmaz. Bu şekilde. Hadi gidelim. Şimdi az önce bir çöpün kenarında küllüklerin olduğunu fark ettim. Daha doğrusu bir küllük fark ettim ama sonra diğer çöplere doğru baktım. Onlarda da var. Çöpün küllük detayına bakar mısın şimdi abi? Bak. Oo, ben bunu hiç dikkat etmemiştim ha. Sen nasıl gördün uzaktan doğru? Küllük daha doğrusu akciğer temalı. Çok iyi. Şurada bir tane kemençe var. Gördün mü onu? Evet, aşağıda. Hiç söylemiyorsun ya rehber. Aşağı inmedi çünkü ben. Ben sor bana birkaç kere gittin onun yanına diye. Ben bir kere gitmedim onun yanına. Ne diyor? Bu alan tadilatta olduğu için servis Aa dışı. evet, bunun önünde daha farklı şeyler vardı. Çocukların kemençe üstüne çıkması, kayması, denize atlaması tehlikeli ve yasaktır. Yani bu ne demek oluyor? Demek ki zamanında bunu yapan olmuş yani. Adam oraya yazı koymuş. Her yere tırmanıyorlar. Evet gayet iyi. Elmas basma oraya Elmas. Buraya gel. Adam orada da yapıyor sen gidiyorsun basıyorsun oraya. Hayır bekle. Ha, burada da bak büfeler var küçük küçük. Kuymaklı Kuymaklı tavuk. Kuymak. Ay ben bu tarafa da hiç gelmedim. Hiç gelmemişim. Niye? Bunları hiç görmemiştim. Bak abi. Kuymaklı. Kuymaklı makarna. Kuymaklı tavuk. Çok iyi. Burada küçük küçük büfeler var. Yüksek ihtimal bunlardan işte belediyeden kiralanıp tutuluyor. Evet, burada da Macaristan'daki Dostluk Parkı diyor. Kanuni Sultan Süleyman heykeli. Neymiş burada? Bu Macaristan'da olan meydan. Bir meydanmış. 2 Kanuni Sultan Süleyman heykeli. 3 Macar komutan Miklos Zrinyi heykeli. Umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Kanuni Sultan Süleyman Han temsili türbesi diyor. 4 ve 5'incisi de Çeşme. Biliyorsun Çeşme figürü Osmanlı'da olmazsa olmaz. Burada da Kanuni Sultan Süleyman Han. İşte bunun aynısı var burada. Burada da Büşra. Günaydın Büşra, ne haber? Harikayım. Güzel. Burası da böyle. Geç abi. Evet, ne diyoruz o zaman? Yayaların araçlara yol verdiği yerdir Trabzon. Oy Allah'ım yarabbim ya. Nereye gidiyoruz şimdi? Gideceğimiz yer hakkında biraz bilgi vermek istemez misin? Şu an Akçabat'tayız. Tarihi Orta Mahalle'ye gidiyoruz. Eski tarihi evler var. Evlerin genelde yapıları Safranbolu evleri gibi. Böyle konaklar var. Buraları kiralıyorlar mı yoksa bunların sahipleri var? Burada insanlar yaşıyorlar. Nasıl? İnsanlar kendileri de yaşıyorlar. Kendi evi olan var mı burada? Tabii. Yoksa Burası normal mahalle işte, eski bir mahalle. Şu ne ya bu arada? Bu kilise gibi duruyor bu arada. Konak işte onların. Allah Allah. Burası işte Akçabat. Aşağısı. Şurası. Şu şeyler de yine aynı bana dediğin şeyler değil mi? O. Evet, alık kafesleri. Onları tabii biraz zor gözüküyor ama aynen.
maç var ya, standlar kurulmuş. Köfte ekmek falan. Aynen, bir de bugün maç var. Neresi burası? Burası Beşirli. Evet Büşra, hadi anlat Beşirli'yi bize. Burası Büşra'nın mahallesi. Ne var burada? Buranın neyi meşhur? Pahalı. Burası biraz pahalı bir muhit olarak geçiyor, öyle mi? Evet. Trafik ışıkları o sene bu sene yapıyor. Yeşil yanınca da kupa. Bu şampiyonluk senesinde yapılmış arkadaşlar. Ben de bu bilgiyi az önce aldım. Böyleymiş. Liseler. Liseydi değil mi? Tam çıkmadı. Erdoğdu Lisesi. Burası Erdoğdu Mahallesi. Şu anda Atatürk Köşkü'ne gidiyoruz. Birazdan köşk yolda yine çekeceğim. Çok güzel köşk yolu var. Gene Ortahisar oldu bura. Ortahisar'a bağlı zaten burası. Boztepe de Ortahisar'a bağlı değil miydi? O Boztepe Tamam, değil. merkez ilçe işte. Aslında her yer Ortahisar'a bağlı. Şu an. Hepsi Ortahisar Belediyesi. Sadece tesisler işte. Bazıları Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Burası hep köşke bağlı. Belli işinden. Aynen. Atatürk Köşkü Ormanı Koruma ve Rehabilitasyon Projesi'ymiş. Arkadaşlar evet, köşke geldik şimdi ama maalesef tadilattaymış, o yüzden girişler yasak. Şöyle ben de kapıdan göstereceğim size. Öyle. Tadilatta. Maalesef giriş yapamıyoruz. Burada sınavı okuyamıyorum. Çok saçma. Evet böyle. Gönül isterdi ki girelim, çevresini gösterelim ama maalesef dediğim gibi ondan sebep Atatürk Köşkü de böyleydi. Şimdi yola devam. Burası Devlet Tiyatrosu. Geldik Ayasofya'ya. Nereden? Buradan mı giriyoruz? Acaba bu ne zaman cami oldu ki? Daha yeni alacağım oldu. Çünkü önceden hep biletli, bak şurada gişe vardı işte, bilet de satılıyordu. Bilet de giriyorduk içeri. Evet arkadaşlar. Bak şuralar açıktı, cam yapılmış. Önceden Kapatıldı. Sınıfa geçiyorum. Bu tarafa gelelim. Geleceksen gel o zaman. Çay yok. önceden kilise imiş, şimdi cami olarak görevini idame ettiriyor. Rahip mezarları varmış bak. Hem mezar taşı başlıkları. Burada mezar başlıkları varmış böyle. Halka açıldı ya. Hı hı. Herkes gelip burada oturuyor. Halk bahçesi. Ben okuyarak. Bilet alıp öyle giriyor herkes içeri. Ha. Şimdi bildiğin sosyal aktivite yapıyorlar ha insanlar. Mahallede Caminin mahalledeki bahçesinde. teyzeler burada. Mantıklı. Güzel olmuş. İyi olmuş. Şuradan o zaman soldan devam edelim de içeriye bakalım. Bahçesi de böylemiş. Ciddi ama güzel yani. Şurasına minaresi. Evet. Şimdi gelin biz içeriye girelim. Bakalım. Şöyle bakalım mı buranın tam olarak ne zaman cami olduğuna, ne zaman cami oldu diyelim. Ayasofya'nın müze işlevi iptal edilerek 3 Haziran 2013 tarihinde Kültür Bakanlığı tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ardından mahkeme kararıyla vakıf kaydı dolayısıyla Ayasofya 28 Haziran 2013 Cuma günü cami olarak ibadete açıldı. 28 Haziran 2013 tarihinde cami olmuş arkadaşlar. Kuzey cephe. Namaz esnasında camimize ziyaret yapmayın yazıyor. Namaz yok herhalde. Aynen. O zaman şöyle bir girelim. Evet. Hala motifler duruyor. Ama böyle sanırım yukarıda bir İsa portresi vardı. Bu yüzden üzerini kapatmışlar. Şurada var. Yine burada var. İnanılmaz iyi ya. Burası da sanırım. Sanırım değil. Burası da zeminiydi. Buraya basılıyor herhalde de biz basmayalım. Çok önemli değil. Şöyle zeminini de açık bir şekilde bırakmışlar. Camla kaplayıp. İnanılmaz güzel ya. Sanırım bunun altı komple cam. Bu tarafı sergiliyorlar. Böyle bu şekilde. Ama burası yine namaz kılınan
ayrı bir bölüm. Şurası herhalde hocanın namaz kıldırdığı bölüm. Burada bir müezzin yeri. Burada da cuma hutbesinin okunduğu yer. Buranın tavanı da bu şekilde. Çok iyi. Gerçekten inanılmaz iyi. Girişi de böyle. Evet, şöyle bir de konu var bu arada. Yani şu an cami olmasına rağmen yine o duvarlardaki İsa motiflerinin hala kalması. Şimdi direkt girişteki kapının üstünde gösterdim az önce. Girişteki kapının üzerinde direkt olarak elinde haç olan bir İsa motifi var. Baktığın zaman bunu kaldırmamaları güzel bir durum olmuş. Yani en azından şimdi tamam eyvallah, hani bizim baktığımız zaman Müslümanlık şu anda geçerliliği olan tek hak din, ama hani işin dini boyutundan ziyade yine hani bu kalan motiflere zarar vermemişler baktığın zaman, ya da kaldırmamışlar bu motifleri. Bu güzel bir durum aslında. Zaten tarihte de böyle olmamış mı? Yani hoşgörü dini, yani baktığın zaman din, bizim dinimiz. Bak burada hala mesela duvarda böyle haçı görebiliyorsun ama içeride geliyorsun namaz kılıyorsun yani. Çok iyi. Gerçekten müthiş bir durum. Bunların hala burada bırakılıp ve burada namaz kılınması gerçekten güzel bir durum. Yani bu başka bir yerde olsa bilmiyorum nasıl olur, ama belki de adam kaldırır yani. Sen örnek veriyorum, bir camiyi atıyorum adam kiliseye dönüştürecek. Kaldırır yani. Çok umursamaz senin dini simgelerini, sembollerini. Ama hani burada bunu görmüyoruz. Böyle bir şey olmamış en azından. Burada bir kule var. Bu kule şu anda minare olarak görev yapıyor. Şöyle diğer taraftan göstereyim burayı. Burası da bir diğer kapısı sanırım. Ama buradan tabii ki girişi yok. Böyle. Hadi buradan da bakalım içeriye. Evet. Burası da tam müzelik olan tarafı herhalde. Burada çünkü hepsi duruyor. Şuna bakar mısın ya? İnanılmaz, gerçekten çok iyi. Motifler harika. Evet, yine dediğim gibi burada kule demiş buraya. Ama dediğim gibi artık yani şu anda burası minare olarak görevine devam ediyor. Manzarası da çok iyi, baksana. Hemen neredeyse denize sıfır denebilecek bir yerde. Zaten denize sıfır. Buranın girişi sanırım yok. Abi dediğim gibi kitlemişler zaten burada. Buraya çıkış maalesef yok. Minare yani. Burası da böyle. Ama böyle ciddi manada atmosfer olarak çok böyle büyüleyici bir atmosferi var ya. Gerçekten çok iyi yani. Güzel. Ben beğendim. Evet. Şurada sağ tarafta sanırım rahibe mezarları, rahibe mezarları vardı. Oraya bakalım. Tabakhane buluntuları. 1997 yılında Trabzon İl Cumhuriyet Mahallesi Husamoğlu çıkmazı tabakhane yokuşunda yapılan harfiyat çalışmaları sırasında bulunan ve müze müdürlüğü başkanlığındaki kurtarma kazısı olarak sürdürülen çalışmalarda ortaya çıkarılan mimari yapı ögeleridir. Bir tapınağa ait olduğunu düşünülen mimari buluntular Roma döneminden tarihlenmektedir diyor. Alandaki diğer eserleri ise Trabzon Müze Müdürlüğü envanterinde kayıtlı. Osmanlı dönemine ait mezar taşları, Roma ve Doğu Roma, Bizans dönemini tarihlendiren kandilan, stel, kitabe ve çeşitli dönemlere ait mimari buluntular. Kazı çalışmalarında bulunmuş bunlar. Evet, burası da böyleydi. Arkadaşlar şimdi arabanın teslim etme saati geldi. Arabayı teslim edeceğiz. Ondan sonra artık yolumuza belediye otobüsleriyle devam edeceğiz. Merkezdeki yerlere gideceğiz. Bir de bugün maç varmış. Ondan sebep güzel bir atmosfer olacağına en azından ben inanıyorum. Bakalım nasıl olacak, neler bizi bekliyor. Merak etmiyor değilim doğrusu. Birazdan okula gireceğiz, üniversiteye, Katü'ye. Oradan belediye otobüsüne bineceğiz. Bir tık Katü'yü de göstereceğiz size. Şimdi geldik arkadaşlar arabayı teslim etmeye. Kontak rentekar müthiş, kurumsal aynı zamanda, hiçbir sıkıntı yok. Yani kahve hizmeti mevcut. Bu bize özel değil ama değil mi? Yani genel olarak müşteriler ister. Kahvem hazır sanırım. Evet, olabilir. Sağ olun. Kahveyi de içiyoruz. Teslim edilirken ayrıca işlemler yapılıyor bir yandan.
Kahve içiyorum, bir yandan bekliyorum. Mis. Arabadan da çok memnun kaldık. Bunu da zaten söyledik. Geldiğiniz zaman mutlaka bundan kiralayabilirsiniz ve çok daha düşük fiyatlar var. Dediğim gibi biz bu arabayı ortalama 750 liraya denk geldi günlük ücreti. 2 günlük kiralamıştık 1500 lira. Ama 450-500 liraya da arabalar mevcutmuş. Geldiğinizde çok rahat, gönül rahatlığıyla buradan alabilirsiniz arabayı. Düşünmenize hiç gerek yok. Zaten internet sitesinde konumuz var herhalde. Tabii ki. Nasıl, ne diye aratıyoruz? Kontak Rentekar Trabzon'da mı? Kontak rentekar Direkt yazınız da kurumsal. yeterli. Yani direkt çıkıyor diyoruz. Abi müthiş gerçekten. Ne diyoruz? Çok da memnun Kalite kaldım. tesadüf değil. Kalite asla tesadüf değil. Hiçbir zaman olamaz. Anladın mı? Beni biliyorsunuz arkadaşlar. Deneyimlediğim zaman iyi kötüye kötü diyen bir adamım. Hiç problem yok. Derim de yani kötü olsa. Ama kesinlikle 10 üzerinden 10 yani. Direkt hiç düşünmeden. Reklam da almadık bu arada. Samimi söylüyorum. İçimizden geldiği gibi yani. Evet arkadaşlar, şimdi üniversiteye giriyoruz. 5 tane kapısı vardı. Burası da D kapısı. Öyle bir giriş.